Merhabalar, küresel iklim krizinin kentlerdeki soğuk tezahürlerini konuşacağız bu hafta. O yüzden de Mersin'de kalamazdık. Orada bu soğuk konuşmak biraz abesle olurdu. O yüzden 3000 metreye çıktık. Size karlardan soğuk hava bülteni sunuyoruz. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ndesiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Bu hafta kameranın kontrolü Gazi Umut Osman Bayraktar da tek koluyla kamerayı idare ediyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bu hafta tedbirli mekan yaptık. Epey tedbirli mekan yaptık. Çok yükseklere çıktık. 3000 metre yüksekten yayın yapıyoruz bu sefer. Çünkü küresel iklim değişikliğinin kış hallerini, soğuk hallerini, hatta donmuş hallerini konuşacağız sizlerle. Çünkü geçen hafta Türkiye'de olduğu gibi dünyanın büyük bir bölümünde aşırı soğuklar yaşandı. Artık mevsimleri birer haftada yaşıyoruz. Kış geliyor, geçiyor. Yağmur yağdığı zaman bir günde bir yıllık yağıyor. Bu soğuk günlerin bir afet boyutuna geldiği bir kente gideceğiz önce. Daha doğrusu bir ülkeye gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas'ta inanılmaz bir soğuk yaşandı. Bu artık gerçekten tarihteki en soğuk günlere tekabül ediyor neredeyse. Hemen sizlere paylaştığım bir görüntü var. Donmuş, buz sarkıkları oluşmuş bir vantilatör fotoğrafı. Bu fotoğraf aslında çoğu şeyi özetliyor. İklimin dengesini öyle bir bozuyoruz ki artık soğuk olduğu zaman her yer donuyor, hayat duruyor, müthiş mağduriyetler yaşanıyor. Sıcak olduğu zaman da aynı şekilde kuraklıkla, sıcaklarla yaşanılmaz bir gezegene dönüyor. 8 Şubat haftası böyle bir haftaydı. Gerçekten inanılmaz bir soğuk. Öyle ki size haritayla simülasyonu gösteriyorum. Özellikle Amerika'ya odaklanmış bir hava durumu simülasyonu, sıcaklıkların simülasyonu. Görüyorsunuz mor renk ağırlıkta, yani eksi 30 dereceye inen sıcaklıklardan bahsediyoruz. Bir sonraki ekranda da görüyorsunuz bunu iklim normalleriyle, mevsim normalleriyle ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. 10 derece, 14 derece farklı bir hafta yaşanmış. Modern hayatın bloke olması da demek bu. Çünkü Teksas'taki bu soğuk havalar yüzünden elektrikler kesildi ve elektriğe bağlı bütün aletler, bütün yaşam standardımız tamamen alt üst oldu. Bu çok büyük bir tartışma yarattı aslında. Yani Teksas'taki elektriklerin gitmiş olması. Çünkü Teksas enteresan bir eyalet. Kendi doğal kaynaklarına, özellikle gaz, petrol kaynaklarına güvenerek Amerika'daki Doğu ve Batı enerji şebekelerinin dışında kalmayı yeğlemiş. Dolayısıyla sadece kendi üretimini yapan, ondan beslenen bir elektrik şebekesi var. Fakat bu şebeke geçen hafta iflas etti. Bunun sebebi de tabii çok yoğun bir kullanım. Öyle ki 15 Şubat günü 69.150 megawatt elektrik kullanılmış. Akşam 6 ile 7 arası. Bu normalden 3200 megawatt daha büyük bir talep. Böyle olunca da tabii ki bu yoğun talep yüzünden elektrik üretim sistemlerine aşırı yükleniliyor ve bu da bu talebi karşılamaya çalışıyor. Fakat sorun şu ki o soğuklar, bahsettiğimiz gibi eksi 30'lara inen soğuklar yüzünden doğal gaz kaynakları kuruyor. Rüzgar türbinleri donuyor. Kömür yığınları işlemez hale geliyor. Bu yüzden de bütün normal enerji kaynakları, enerji üretim tesisleri işlemez hale geliyor. Bu durumlar için düşünülmüş jeneratörler var, fakat bu kadar büyük bir enerji talebinde o da aşırı yüklenmeden dolayı otomatik olarak kendini kapatıyor. Tabii bu süreçte hemen büyük bir tartışma başlıyor. Neden elektrik kesildi? Elektriğin kesilmesi demek, dediğim gibi, bütün hayatın durması sebep. Bir takım cumhuriyetçiler ve bir takım muhafazakar yorumcular hemen suçu yenilenebilir, özellikle rüzgar enerjisine bağlamaya çalıştılar. Gördüğünüz gibi yenilenebilir enerji kaynakları hiçbir şekilde güvenilir değil. O yüzden de bu durumlarda bizi yolda bırakıyorlar gibi bir tartışma, bir argüman ortaya attılar. Fakat hemen Houston valisi Sylvester Turner bunu yalanladı ve esasında
bunun büyük bir ikiyüzlülük dedi. Yenilenebilir enerji kaynaklarına suçu yüklemek. Çünkü bütün enerji kaynakları, bütün işte dediğim gibi doğalgaz, kömür de donmuştu. Dolayısıyla da bunun hepsi olan afetin diğer kaynaklarda olduğu gibi rüzgar enerjisi de bundan etkilendi. Tabii enerji, sadece elektrikten bahsetmiyoruz. Teksas'ta aynı zamanda müthiş bir susuzluk da yaşandı o hafta. Çünkü eyalet genelinde borular patlayarak müthiş bir su israfı, su kaçağı oluştu. Öyle ki o günlerde 1 milyon metreküp daha fazla suyun kullanıldığını öğreniyoruz resmi açıklamalardan. Çünkü bu normal bir kullanım değil. Kaçak boru, patlayan borudan fışkıran su. Şimdi bunun haricinde hem bir su israfı var hem de su arıtma sistemi çalışmaz hale geliyor. İnsanlara çeşme suyu içmemesi salık veriliyor. Çünkü arıtma işlemi yapılamıyor. Fakat zaten kaynatmaları isteniyor çeşme suyunu kullanmadan önce. Yemeklerde ve içmek için kullanmadan önce kaynatmaları, ama kaynatmak için de elektrik yok zaten. Dolayısıyla bu soğuğun üzerine, elektriksizliğin üzerine bir de susuzluk afeti yaşanıyor. Afet içinde afet gerçekten de. Tabii su dağıtım sistemleri giriyor. Hemen size görüntülerini paylaşıyorum. Amerika olduğu için devasa alanlar ve arabalarla susuzluk giderilmeye, arabalarla pet şişe dağıtılan su istasyonlarından insanlar hayati su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. İşte kısır döngüyü çok güzel özetleyen başka bir video bu. Biz işte taşıtlara, fosil yakıtlara bel bağladıkça bunların iklim üzerinde yarattığı etki ve bu etkinin iklimi değiştirmesi ve sonra yaşanan afetler, bunlarla baş etmek için yine araç kullanarak, fosil yakıt kullanarak, yine pet şişe kullanarak bu etkiyi daha da katmerlendiriyoruz ve içinden çıkılmaz bir kısır döngüye girmiş oluyoruz. Tabii sunun hayatiliğini fark etmemiz için böyle afetlere ihtiyacımız yok. Genel olarak da içilebilir sağlıklı su erişimi ciddi bir sorun bütün dünyada. Yine Amerika'da kalalım. New Jersey'de bir kreş işleten Newark adlı bir Amerikalı kreşteki çocukların musluktan su içmemesine çok dertlenmiş. Çünkü orada suda kurşun var ve bu kurşun olduğu için aslında bunun da, yani o bölgedeki evlerde, çeşmelerden akan suyun kurşunlu olmasının da doğal bir ırkçılık olduğunu dile getiriyorlar. Çünkü her mahallede değil, bir takım yoksul mahallelerin su şebeke altyapısı, yani borular ve ona yönelik arıtmanın özensizliği yüzünden oralara böyle bir başka bir ayrımcılık var. Bunu dert ediyor ve bir takım kampanyalar başlatılıyor. New York Su Koalisyonu kuruluyor ve bunun içinde bu koalisyonun bir takım talepleri var. O zamana kadar çeşmeden su içmiş o kent sakinlerinin kan testi yapılmasını, yani kurşundan ne kadar zehirlendiklerini anlamalarını sağlamak için tüm boru altyapısının değişmesini istiyorlar ve suların bundan sonra daimi olarak kontrol edilmesini istiyorlar ki aslında başarıyorlar. Bu üçünü hükümet kabul ediyor ve buna yönelik çalışmalar yapılıyor. 2 ekstra daha talepleri var. Destek programları oluşturulması, yani bu kurşunlu sudan etkilenenlere destek verilmesi, onların tedavisini ve tazminatının verilmesini ve aynı zamanda bu sorun çözülene kadar hiçbir şekilde su parası alınmamasını talep ediyorlar. Bunlar henüz başarılmış değil. Bir yandan da kendileri mobil su arıtma cihazları tasarlıyorlar. İşte bu mobil su kutuları şu anda şehirde 4 noktada var. Maliyeti $50.000. Bunu yaygınlaştırarak dakikada 30 litre su arıtabilen sistemin okullarda, işte bir takım kamusal alanlarda kurulmasını talep ediyorlar. Bunun için çaba sarf ediyorlar. Dolayısıyla su gerçekten önemli ve aslında önemli ve riskli bir alan. Çünkü işte akıllı kentler, akıllı kent teknolojileri, ama bunun bir takım yumuşak karınları da var. Bu yüzden mesela yine Florida'da Oldsmar kentinin su arıtma tesisine bir hacker sızıyor. Ve orada normalde o suyun arıtmasında onun asiditesini ayarlamak için kullanılan sodyum hidroksit oranını 100 kat oranında arttırmaya kalkıyor. Yani orada bir takım işte bilgisayara nüfuz ederek bir ayarla bir anda oranları değiştirerek bu sodyum hidroksit oranını 100 kat arttırmaya, dolayısıyla da o sudan faydalanan bütün insanların zehirlenmesini amaçlıyor. Neyse ki çok dikkatli bir çalışan durumu fark edip hemen normale döndürüyor, hemen durduruyor. Dolayısıyla bir başka felaketin, suyla bağlantılı bir başka felaketin önüne geçilmiş oluyor. Dolayısıyla teknolojiler akıllı, ama bu akıllı teknolojilerin çok
riskli alanları olduğunu da akılda tutmak gerekiyor. Neticede teknolojinin akıllı olması onun her zaman kamu yararı için kullanılacağı anlamına gelmiyor. Ama tabii bunu tamamen dışlamamak gerekiyor. Mesela bir küçük basit bir aplikasyona rastladım. Bu The Way to Go sitesi. Bir takım değişkenler var. Sokağın genişliğini giriyorsunuz. Kaç metrelik bir sokaktan bahsettiğimizi. Bisiklet yolu olsun mu? Araba parkı olsun mu? Yeşillikler, esnaf, bunlara bu sorulara cevap verdikten sonra siz de Hollanda'dan beklentilerinize karşılık gelebilecek, dolayısıyla hayalinizdeki sokağın somut bir örneğini verebilecek bir fotoğraflar, görseller koyuluyor. Dolayısıyla siz hayalinizdeki sokağın Hollanda'daki benzerine bakarak hayalinizi canlandırmak için daha da somut bir fikre sahip oluyorsunuz. Özellikle bu Covid-19 pandemisiyle kamusal alanların, sokakların, bu sokaklardaki hayatın önemini bir kez daha arttı. Fakat tabii Covid-19'un tek sonucu bu değil. Yani binlerce sonucu var ama bunlardan biri de fareler. Çok konuştuk biliyorsunuz, Covid-19'un başlarında da bir takım doğal unsurların şehirlere döndüğünü, işte görülen yunuslar, geyikler, ama fareler de geri dönüyor. Çünkü insanlar sokaklardan çekildikçe, yani bu tüketim, özellikle besin tüketimi azaldıkça fareler de iç mekanlara yönelmişler ve bir cevher buluyorlar. Çünkü ofisler boş. Ofislerde modern binaların plastik borularını da kolayca delebildikleri için ve kullanılmayan kanalizasyonlardaki su buharlaştığı için, yani sifon çekilmediği için, borularda su kalmadığı için oralardan rahatlıkla ofislere girebiliyorlar ve çok hızlı bir şekilde yayılıyorlar. Öyle ki British Pest, İngiliz Evcil Hayvanlar Derneği fare görme sıklığının, fare görme ihbarlarının %41 arttığını söylüyorlar. Böylece Covid-19'da biz sokaklardan, biz ofislerden çekilirken oraya fareler mesken ediniyor gibiler. Bu da Covid'in hiç akla gelmeyen bir başka boyutu. Bir işte sokakları tasarlarken, kamusal alanları tekrar inşa ederken buna yönelik bir arada olmanın daha sağlıklı koşullarını üzerine düşünmek Londra'nın gündeminde, hep konuşuyoruz zaten. Fakat yeni bir proje, daha önce de benzerlerini farklı alanlarda vermiştik. Yani kamusal alanlara dair vatandaş girişimlerini destekleyecek bir platform kuruldu. Bu platformda Make London platformu sizden bir takım basit projeler, işte bir yerin düzenlenmesi, parkının düzenlenmesi, kamusal alanının düzenlenmesi, sokağın bir şekilde yeşillenmesi, oturma gruplarının olması, küçük projeler, 5.000 pound'a ya da 50.000 pound'a kadar olan projelerinizi sunuyorsunuz ve buna yönelik olarak sistemde, platformda projenizi destekleyen diğer vatandaşlar destekleyebiliyorlar bunu. Şimdiye kadar 257 proje bu sisteme girmiş. 26.341 kişi bu projeleri desteklemiş ve yaklaşık 7.2 milyon sterlin bu fon sayesinde toplanmış. Bunların hepsi tabii vatandaşların bireysel verdiği destekler değil. Aynı zamanda büyük bir takım fonlar, büyük fon kuruluşları da bu bahsettiğim 5.000 sterlinin üzerindeki fonlara yönelik destekte yapabiliyor. Yani sizin projenizde vatandaşlar biraz destek ediyor ve diğer fonlardan da kalan kısım tamamlanıyor. Böyle tabii birlikte yapmanın faziletlerini çok konuşuyoruz. Birlikte yapmamanın, bir şeyleri yaparken vatandaşlara sormamanın sakıncalarından da bahsetmemiz gerekiyor. Örneğini Kuzey İspanya'daki Burgos kentinden gözümüze çarptı. Burgos kentinin büyük bir katedrali varmış. 800 yıllık bir katedralden bahsediyoruz. Ve bu katedralin kapılarının yenilenmesi söz konusu olmuş. Bu kapıların yenilenmesi için meşhur bir sanatçıya, Antonio Lopez'e sipariş verilmiş. Onun tarafından tasarlanan ve yaklaşık 1.2 milyon euroya mal olan bu kapılar, bronz kapılar, büyük bir tartışma yaratmış. Çünkü o katedrale pek uymadığı, sadece vatandaşların değil, aynı zamanda UNESCO'nun uluslararası anıtlar ve sahalar
konseyi tarafından da eleştirilmiş. Kapıların monte edilmemesini tavsiye etmiş UNESCO ICOMOS'ta. Bunun yanında İspanyollar da bu kapılara karşı 31.000 imza toplamışlar. Dolayısıyla nasıl sonuçlanacak göreceğiz. Bir tarafta ünlü bir sanatçının 1.2 milyon euroya mal olmuş bronz kapıları, bir yanda kamuoyunun ve uzman kuruluşlarının eleştirileri. Paylaşım önemli. Karda paylaşım, hep konuştuk, bisiklet paylaşımı, araç paylaşımı. Fakat Finlandiya bunu bir basamak daha ileri götürmüş ve kayak paylaşımı sistemini kurmuş. Lahti kenti, ki Lahti kenti karbon emisyonlarını indirmek, sıfır emisyon amacıyla birçok projeler geliştiriyor. 2025 yılı için sürdürülebilir ulaşımı önemli amaçlardan biri olarak belirlemişler. Ve bu sistem, görüyorsunuz, kamusal alanda kayak takımları var. Siz işinizi görmek için veya spor yapmak için bu kayak takımlarını alıp kullandıktan sonra tekrar yerine koyabiliyorsunuz. Böylece ortak kullanıma yönelik kayak takımları oluşturuluyor. Lahti 2021'deki Avrupa'nın yeşil başkentiymiş ve onunla bitirelim. Çünkü 2023 yılına yönelik yeşil başkent adaylıkları belli olmuş ve Türkiye'den de 2 kent 2023'te Avrupa'nın yeşil kenti, yeşil başkenti olmak için aday. Gaziantep ve İzmir adaylar arasında. Adaylar 6 kriter bağlamında değerlendirilecek. Doğal hayatın ve kaynakların korunması, hava kalitesi ve gürültüyle mücadele, atık yönetimi, döngüsel ekonomi, su yönetimi, iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji, sürdürülebilir kentsel ulaşım. Bu kriterlere göre değerlendirecek kentler arasında İzmir ve Antep'te var. Sonucu merakla bekliyoruz. Bakalım sonuçları birlikte konuşuruz. Bu haftalıkta bu kadar. Daha fazla uzatmayalım. Biz de üşüdük. Yine Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteği, Mekanda Adalet Derneği'nin işbirliğiyle yayınladığımız Kent Rasathanesi'ni bu haftada sonlandıralım dedik. Umut Osman kameradaydı. Nesime bundan sonra kurgusunu halledecek ve sizlerle paylaşacağız yayını. Sizler de Kültürhane'nin faaliyetlerine destek olmak isterseniz Patreon'umuz emrinize amade. Bir süreliğine Kültürhane'nin YouTube sayfasının üyeliği durduruldu. Saçma bir sistem. Adresimizi bir türlü YouTube konfirme edemediği için bir pin yollaması lazım ve bir türlü yollayamadı onu. Dolayısıyla o sistemi şimdilik durdurdular. Yeniden açılınca oradan da desteğinizi sunabilirsiniz. Şimdiye kadar oradan sunanlar da endişe etmesinler. O destekleri bakidir. Hepinize iyi ve ılık günler diliyorum. Hoşça kalın.